Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim önümüz Ramazan bayramı, tüm İslam aleminin Ramazan bayramının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın bol bir olduğu bir Ramazan bayramı geçirmenizi temenni ediyorum efendim. Zor bir süreçten geçiyoruz, zor günlerden geçiyoruz. Ekonomimiz zor bir süreçten geçiyor. O yüzden yardımlaşmanın ve dayanışmanın olduğu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz efendim. Efendim bu süreçte de tabii zor bir süreçten geçtiğimiz için siyasilerin de seçim, erken seçim, baskın seçim gündeminde. Ben yine bir baskın seçim olacağını düşünüyorum. Haziran'da bunun temelleri atılacaktır büyük olasılıkla ve Kasım'da baskın bir seçim bekliyoruz efendim. Ve bu süreçte de efendim İstanbul Mutabakatı'nda siyasilerin dilinde tabii biz de direkt konumuzla bağlantılı olduğu için hemen bu konuyu işleyelim dedik. Efendim ben daha çok yani İstanbul Mutabakatı'ndan ziyade ben kadın kıyımıyla ilgileniyorum. Yani o uygulansın bu uygulanmasın değil. Biz nedenleri doğru ortaya koyalım, sebepleri doğru ortaya koyalım, sonuçları doğru tespit edebilelim diye efendim. Ve İstanbul Mütabakatı ile ilgili daha önce de konuştum. Detaylı sizlere anlattım maddelerini, alt maddelerini, içeriğini, içerisinde bulunanları. Şimdi bugün İstanbul Mutabakatı kapsamında uygulanan veya uygulatılmak istenen yasaların aslında evveliyatı var. Geçen hafta bahsettim. O kıyımı doğru ortaya koyabilmemiz için, doğru tespit edebilmemiz için bir kere bu süreci 2000 öncesi ve 2000 sonrası olarak ayırmamız lazım. İki olgu var orada. Birincisindeki cinayetlerin neden sonuçları farklı, diğerinde farklı. Dolayısıyla doğru tespit edebilmemiz için bu ikisini ayırmamız lazım. Geçen hafta detaylı bahsettim. Ve bugün aslında uygulatılmaya çalışılan yasaların veya bugün yürürlüğe konulmak istenen yasaların evveliyatı var, temelleri var. Bugün hedeflenen bir toplum değil bu. Çünkü dedik ki ve altını özellikle çiziyoruz. Şu anda savaşlar toplumlar üzerinden ilerliyor. Toplumsal bir mücadele var aslında toplumlar üzerinde. Şimdi geçmişte bir şey daha oldu. Hafızamızı zorlayalım. 1950'lerin sonunda, 60'ların başında Avrupa'da renkli insan, renkli toplum doktrini ortaya atıldı. Ve devamında semavi dinlerden yararlanılarak tekçiliğe doğru ilerleme, tekçiliğe doğru kayma doktrini ortaya atıldı. Bu aslında şöyle. Şimdi renkli insan ve renkli toplumdan kastettikleri ve tekçiliğe doğru kaymaktan kastettikleri olgu şu. İnsanın doğduk varoluşundan itibaren çoğaldı. Artık çokluk kavramı yerini teklik kavramına bırakması gerektiği aslında bu doktrinin temelinde var. Ve bu da yalnızlık ve yalnızlaştırmaya doğru itiyor aslında. Yeni gelen nesli de toplumları da yalnızlaştırmaya doğru itiyor. Hatta bununla ilgili alt mesajlar basın, sosyal medya tarafından da veriliyor. İşte yalnızlık güzeldir, yalnızlık şöyledir, yalnızlık böyledir. Yalnızlıkla ilgili böyle bir söylemler, mesajlar verilmeye çalışılıyor aslında topluma. Öyle değil efendim, yani öyle bir şey yok. İnsan sosyal bir varlıktır. Buna alışmayacağız. Alışmak da istemiyoruz. Şahsen ben çok istemiyorum efendim. Şimdi orada renkli insandan kastettikleri de tekçilikle bunu birleştirdiklerinde kadın bedeninde erkek fıtratı, erkek bedeninde de kadın fıtratı aslında temel aldıkları doktrin. Bu da toplumları eşcinselliğe doğru bir yönlendirme olarak görülüyor Avrupa'da. Çünkü efendim bugün Türkiye'de uygulatılmak istenen yasalar daha önce Avrupa'da denenen yasalar. İstanbul Mutabakatı'nın
kendisini bizzat uygulamayı istemeyen Avrupa bu yasaların bir kısmını, tamamını demeyelim, bir kısmını kendisi geçmişte uyguladı. Neticelerini de gördü. Hatta Polonya bu yasadan, İstanbul Mutabakatı'ndan çekilme kararı aldı. Rusya ben bunu kesinlikle imzalamam dedi. Bu ne dedi? Bir ailede anne olur, baba olur dedi. Dolayısıyla bunlardan daha önce bahsettik detaylı şekilde. Türkiye'de bir gece Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekiliyorum dedi. Yalnız çekiliyorum demeyle çekilmiş olunmuyor efendim. Gönülsüz yapılan iş bu kadar oluyor demek ki. Bu ağır top meclisin kucağına bırakılmalıydı. Meclis bunu tartışmalıydı, tartmalıydı, muhalefet soru önergeleri vermeliydi, pedagojik sonuçları tartışılmalıydı, toplumsal sonuçları tartışılmalıydı, çocuklar üzerinde bu mutabakatın etkileri tartışılmalıydı. Bunların hiçbiri olmadı. Muhafazakar oyları garantilemek için çekiliyoruz denildi. Muhalefette liberal ve seküler oyları garantilemek için bu mutabakata gireceğiz. Biz bu mutabakatı uygulatacağız diyor. Ama ortada garip bir durum var. O da şu: ne uygulatacağız diyenlerde bir alt yapı var, ne de çekiliyoruz diyenlerde bir altyapı var. Çünkü bakın, kararnameyle çekilme olmadığı için şu anda yasalar yürürlükte uygulanıyor efendim. Muhalefet de uygulanan bir yasayı tekrar yürürlüğe mi sokacak? Yani ne anlatmaya çalışıyorlar bize? Orada garip bir durum var. Şimdi bir şeyin altını çizmek istiyorum yeni gelmişken. Önemli bir nokta bu. Şimdi bakın efendim, muhalefet İstanbul Mutabakatı'na bakış açısını değiştirsin, biraz genişletsin, bugün aldığı oylar 2 katına çıkar. Nacizane hatırlatma bu bizim için. Öte taraftan Saadet Partisi, o altılı masanın içerisinde altılı masadan biri olan Saadet Partisi'nin çıkıp da İstanbul Mutabakatı bizim kırmızı çizgimizdir demesi gerekiyor. Daha önce söyledi bunu. Şu anda da bu ifadeyi bekliyor aslında tabanı. Bunu hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Şimdi efendim, Polonya çekilme kararı aldı efendim ve bakın, bu doktrini uygulayan Avrupa, yani renkli insan, renkli toplum doktrinini uygulayan Avrupa kendi içerisinde LGBTQA+ eşcinsel dediğimiz bireylerin artışını gözlemlemeye başladı. Üreme azaldı, doğum oranlarının azaldığını fark etti. Bu yasaları bu şekilde uygulayan Avrupa bunu fark etti. Ve baktı ki Avrupa eşcinselliğin merkezi haline gelmeye başladı. Çünkü örnek veriyorum, İsrail örneğini vereyim. İsrail'den Avrupa'ya evlenmek için giden eşcinsel bireyler söz konusu. Çünkü İsrail yasalarında bu kesinlikle yasak. Yani Yahudiliğe göre aslında Yahudiliği referans alıyor İsrail. Yahudilikteki o üstün ırk yaratma doktrinine aykırı bu renkli insan, renkli toplum. Yani o doktrinle çatışan bir şey. Bir de Yahudilikte çok ağır yasalar var. Dolayısıyla İsrail'de bu yasak olduğu için Avrupa'ya gidiliyor. Dolayısıyla Avrupa baktı ki Almanya özellikle bu eşcinsel ve LGBTQA+ bireylerin sayısı çok artmaya başladı. Avrupa bunun merkezi haline gelmeye başladı. Bunu fark eden Avrupa üremeyi teşvik etmeye çalışıyor. Doğum oranlarını arttırmaya çalışıyor ki şu anda onlar başka bir noktadalar. Yani geçmişte denediler, bu yasaların bir kısmını denediler ve şu anda başka bir noktadan bakıyorlar ve yasaları değiştirdiler aslında. Yalnız bu kendileri uygulamadığı ama bize dayattıkları bu yasayı biz niye uygulayalım sorusunu kimse sormuyor. Yani orada öyle bir açmazı var bu toplumun. Şimdi bu yasaları Avrupa daha önce uyguladı.
uyguladı ve şu anda bu coğrafyaya, Orta Doğu coğrafyasına bunları servis etmeye başladı. Başta Türkiye olmak üzere dayatmaya başladı. Avrupa daha önce kendisi yapıp yediği yemeğin bayatlamış kısmını bize servis etmeye bayılıyor. Bizim içimizdeki Avrupa seviciler de hemen atlıyor buna. Şimdi mortgage örneğinde olduğu gibi, yani mortgage'ı bir hatırlayalım. Yani geçmişi biraz hatırlayalım. Mortgage örneğinde olduğu gibi mortgage'dan dünyanın zararını yaptı. Türkiye trilyonlar, katrilyonlarca zarar Türkiye ekonomisi yaptı. Yani dolayısıyla bir şeyi uygulayacaksak bir derinine bakalım, detayına bakalım, ne oluyor orada diye bakalım. Şimdi buraya servis etmeye bayılıyor. Çünkü efendim burayı aslında bir deneme tahtası olarak görmeye başladı Avrupa. Yani burada biz denedik, onlar da denesin. Dolayısıyla hani burası böyle bir onların deney alanı olsun gibi bir algı var aslında onlarda. Dolayısıyla efendim ve bizi de bizden daha iyi tanıyorlar. Bunu da daha önce bahsettik. Bizi bizden daha iyi tanıyorlar. Ve bu coğrafyada insan hayatının ehemmiyetinin olmadığının farkındalar. Evet, maalesef bu coğrafyada insan hayatının bir ehemmiyeti yok efendim. Üzülerek bunu söylüyorum. Şimdi geçmişte özellikle bakın Kamala Harris örneğinden bahsettim size. Kamala Harris daha önce Orta Doğu coğrafyasında çalışmış bir isim ve şu anda başkan yardımcısı. Orta Doğu coğrafyasını çok iyi biliyor. Yani o bölgeyi iyi bilen biri. Mesela yine Ankara Büyükelçisi, daha önce geçmişte Ankara Büyükelçiliği yapan isimin MI6'ın başına atanması gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla işte bu coğrafyayı bildikleri için, bu coğrafyada da insan hayatının bir ehemmiyeti olmadığını gördükleri için işte bir provokasyon olacağı zaman yaratmak istediklerinde, bir kanunu geçirmek istediklerinde, bir maddeyi geçirmek istediklerinde insanı da yani insanın ölmesi onlar için çok bir ehemmiyeti yok. Yani bir Avrupalının Türkiye'de böyle bir şeye maruz kalmasa Avrupa ayağa kalkar. Yani onlar da insan değerli. Bizde insan paradan sonra geliyor maalesef. Bunu üzülerek söylüyorum. Daha önce de bahsettim bu konuda. Şimdi burada tabii bütün yaşanan cinayetlere tabii ki provokasyon diyemeyiz. Geçmişte de bahsettim, bizim hatalarımız var. Bizim hatalarımız var. Dolayısıyla ikisi birleştiğinde ortaya çıkan fotoğraf bu. Yalnız provokasyon amaçlı teşvik edilen cinayetler de var. Buna dikkat edin. Yani İstanbul Mutabakatı ne zaman gündeme getirilmek istense bir cinayet ya da birden fazla cinayet haberini hemen kamuoyunda duyuyoruz. Dolayısıyla işte orada problem var efendim. Orası problemli bir nokta. Çünkü efendim Türkiye'de saha buna çok müsait. Zemin çok müsait bu tür provokasyonlara. Dolayısıyla da efendim bu kullanılıyor. Yani bu durum kullanılıyor. Her durumda değil ama, yani her durum için bunu konuşursak hata yapmış oluruz. Bunu da altını çizelim. Yalnız bu gerçekliği de görmekte yarar var efendim. Şimdi burada ben neden İstanbul Mutabakatı'nda diretiliyoru detaylı size anlatmaya çalıştım. Denendi bu da. Önce Avrupa'da, şimdi Türkiye'ye dayatılıyor. Türkiye'de de işin özüne, detayına bakan bir bakış açısı olmadığı için iki ayrı kutup oluşmuş oluyor. Biri uygulatalım diyor, biri uygulansın diyor, uygulanmasın diyor. Yalnız mesele İstanbul Mutabakatı'nın uygulanması ya da uygulanmaması meselesi değil efendim. Çünkü bakın, İslami kesim uygulanmasın diyor.
ki İslami kesimi temsil edenlerin de problem var. Seküler, Kemalist, liberal kesim uygulansın diyor. Yani Kemalist kesimde de problem var. Yani iki problemli kesim karşı karşıya gelmiş. Dolayısıyla buradan bir çözüm çıkmaz. Bakın buradan bir çözüm çıkmaz. Çözüm istiyorsak doğrulara doğru, yanlışlara yanlış demek zorundayız. Biz de kendi yanlışlarımızla yüzleşmek zorundayız. Kemalist kesim kendi yanlışlarıyla yüzleşmek zorunda. Siyasal İslam kendi yanlışlarıyla yüzleşmek zorunda ki biz ancak ve ancak doğru bir çıkış noktası bulabilelim efendim. Başka türlü kadınımız ölmeye devam eder, insanımız mutsuz olmaya devam eder, toplum mutsuz bir toplum olmaya devam eder ve buradan çıkamadığımız müddetçe de güçlü bir Türkiye hayali kuramayız efendim. Bu çıkmazdan çıkmak zorundayız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın efendim.